başka bir bölgesine geldim evin. İnşallah. Ay olsun. Vallahi ben de Artık çok mutlu oldum hocam. çok niyet ettim. Hatta son yorumlarda mı hikayenizi gördüm. Kanser hastalarında da işte ses kayıplarındaki tedavi çok önemli. Bizim de özellikle plonjuan hatırlarda benim birkaç hastamda bu şekilde. Artı superior sulcus tümörlerinde akciğer apikal yerleşimlilerde biz sizin alanınıza bir parça giriyoruz. O bakımdan herkesin böyle aydınlanması ve bilgilenmesi çok istediğim bir konuyu. Çok teşekkür ederim. Hocam ben de sizinle buluştuğum için çok mutluyum. Zor oldu ama zor olması Evet, aynı zamanda güzel olacağının bir işareti bence. O yüzden bunu böyle kabul edelim. Aynen. Evrene güzel mesajlar gönderelim. Güzel olsun. Ben önce yorumları kapatayım isterseniz. Ben çünkü hemen oradan konuları böyle atlamayayım diye daldan dala. Ya ben sizi aslında Triflo'nun sese katkısı konusundaki reelsinizle tanıdım ve ay, o kadar çok mutlu oldum ki, çünkü şimdi sizin Triflo ile iyileştirdiğiniz bir hasta, evet azalmış bir hastanız ama şifalanmış bir insan. Benim nodülleri kaybolan bir kişi, bir torakotomi eksiliyor benden ama iyileşen, çok mutlu olan bir insan demek ve yani bunun hazzı hiçbir ölçekle ölçeklendirilemez. Bizim zaten ettiğimiz yemin de bu minval çerçevesinde. Haklısınız, biraz zor oluyor. Yani hastalara işte cihazları söylemek. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Yani böyle bir kullanımı, hastalık beklenmeden şifanın bir ölçeklendirilmesi, nefes metre aslında. Tabii. Bunu insanlara şey yapmak istedim ama böyle nasıl, ne gerek var gibi tepkilerle çok karşılaştım koronavirüs döneminde, enfeksiyonu yayacağı düşüncesi. Oysa ki zaten biz terminal alveollere kadar, hani bu terminal bronşiyollerde alveoler ventilasyon, perfüzyon gerçekleştiği için oraya kadar almıyoruz aslında. Sizden sese dair nasıl etkileri var onu dinleyelim. Hem de sonrasında da soruları da aydınlatırsınız takipçi. Tabii hocam. Hocam aslında ses dediğimiz şey nefes. Yani bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Ses telimiz olmadan ses çıkartabiliriz. Ağzımız olmadan ses çıkartabiliriz. Ama nefesimiz olmadan ses çıkartamayız. Yani nefes sesi çıkartmak için her şeyden öte tek sahip olduğumuz şey. O yüzden de sesten bağımsız bir nefes düşünülemez. Hani özür dilerim, nefesi güçlendirmek, nefes egzersizi yapmak üzerine saatlerce konuşabiliriz. Hani çok kısa sadece şunu söylemek isterim. Vücudumuzdaki kasları güçlendirmeye, diri tutmaya çalışıyoruz. Fazla oturursak ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Aynısı neden nefesle ilgili kaslarımız veya nefes sistemimiz için geçerli değil? Yani hani bu aksi düşünülemez aslında nefesi çalıştırmak adına. Yani nefesi güçlendirmenin pek çok faydası var. Sesle ilgili faydalarına gelince de ses aslında akciğerlerimizden gelen nefesin boğazımızda ses tellerimizi titreştirmesiyle oluşan bir şey. Biz bu oluşan sesi sonra ağzımızda, dudaklarımızda şekillendiriyoruz. Ve bu şekillendirmeyle de konuşmak ortaya çıkıyor. Eğer nefes sağlıklıysa, yeterince büyükse, yeterince düzenliyse, yeterince kontrol edilebiliyorsa, güzel bir rezerviniz varsa ve bunu istediğiniz gibi açıp azaltabiliyorsanız, hani o yelpazeniz genişse, o zaman daha rahat konuşuyorsunuz. Konuşurken o nefes yetmemesine ait problemler ortadan kalkıyor ve işte o zaman sesinizi daha kontrolü daha güzel kullanır hale getiriyorsunuz ki bu daha hani herhangi bir problem olmadan olan şey. Tabii bir problem varsa bu yolda, bu bahsettiğimiz ses yolunda herhangi bir yerde bir problem varsa o zaman nefesin gücünü arttırmak süreci kolaylaştırdığı için bizim için önemli. O zaman da tedavi edici, terapetik olarak ihtiyaç duyuyoruz nefesin güçlü olmasına. O yüzden nefesle sesin ilişkisi zaten hani neyle neye benzetirim onu da bilemiyorum. Şimdi aklıma gelmiyor ama hani ses olmadan, nefes olmadan ses zaten düşünülemez. Ya işte çok önemli ama biz unutuyoruz. Ne zaman ki sesimiz çıkmaz oluyor. Böyle hani halsizlik,
inflamasyon bulguları, işte grip ve benzeri o zaman bizi rahatsız ettiğinde ya da aşırıya kaçtığımızda özellikle mesela ben lise buluşmalarında çok şarkı söyleyince profesyonel özellikle ses çalışmayınca da hemen her lise buluşmasının sonrasında eğer 2 günse ses tamamen gidiyor. Bir günlükse toplantı idare ediyor. Hemen böyle soğuk buharlar falan, Jello Revoice pastiller falan var böyle. Onları keşfettik. Bu şekliyle şey yapıyoruz, kurtarıyoruz. Aslında takipçilerimizin bir kısmı sizi tanıyorlar. Hatta benim İrlanda'daki genetikçi doktor arkadaşım eşini siz ameliyat etmişsiniz, Evet, ses tellerinden. evet, evet. Yani, Çok memnun kalmışlar. Çok selamı var Özlem'inde. sağ olun, Özlem sağ olun. Bayrak. Bir de ona çok selam söyleyin. Kendisine de Aslında eşine de. bilmeyen takipçilerim için nasıl departmanlaştığınızı, hani aslında böyle Tabii, kulak, burun, boğaz gibi zannediliyor ama onu da bir vurgularsanız, hani tabii, kendinizi tabii, tanıtırsanız. tabii ki. Ben Hacettepe Üniversitesi'nde tıp fakültesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi'nde kulak burun boğaz konusunda uzmanlık aldım. Ama nasıl her alanın böyle alt uzmanlıkları, alt e, dallaşmaları varsa, nasıl işte kulak burun, nasıl işte çocuk doktorunun çocuk kardiyoloji, çocuk endokrin gibi bölümleri varsa, dahiliğine böyle alt bölümleri varsa aslında kulak burun boğazın da var. Ülkemizde bunlar eğitimi verilen oturmuş şeyler değil ama var. Bu konuda uzmanlaşan ben ve benim gibi birkaç hekim arkadaş var. Ben de bu alanda uzmanlaşmaya karar verdikten sonra üst ihtisasımı, fellowship diyoruz, yan dalımı yapmak üzere Amerika'ya gittim. Amerika'da bir yıl New York'ta Cornell ile Columbia Üniversitelerinde klinik fellowship yaptım. Orada yan dal yaptım anlaşılacağı üzere. Sonra o yan dalımı tamamladıktan sonra da ülkemize geri döndüm. Şu anda da Marmara Üniversitesi'nde doçent doktor olarak, öğretim üyesi olarak görev alıyorum. Ve ses yutma, daha doğrusu larynx hastalıklarıyla, boğaz hastalıklarıyla uğraşıyorum. Bazen hastanın altında düşünüyorum. Hani ben boğaz doktoruyum. Geri kalan şeyleri de tabii ki biliyorum hani bir kulak burun boğaz olarak ama benim uzmanlık alanım özellikle bilimsel anlamda boğaz, nefes, ses, yutma ve bu bölgenin kanserleriyle ilgileniyorum. E, Çok da keyif olarak yapıyorum çünkü insanların hayatında siz nasıl nefesle ilgili bunu çalışırken büyük ihtimalle yapıyorsunuz. Hani o ses de aslında hayatımızın her anında var. Kendimizi ifade etmemizin en önemli yolu. O yüzden de insanlar sesi kısıldığı zaman sonrasında düzeldiğinde benim de günüm güzelleşiyor öyle söyleyeyim. Ben de bu Güzel alanda bir çalışıyorum. vaka. Evet. Vaka olmadan da yine de önerilerle bile yönlendirmelerle bile hastanın iyileşmesi ne kadar küçük etkilerle ne kadar büyük sonuçlar doğabildiğini biz aslında klinikte mutlaka siz de çok fazla görüyorsunuz. Benim göğüs cerrahı olarak işte kılçık vesaire yabancı isimlerde hani larynx, entübasyonlarda aslında sizin alanınızla bir de dış boyunla lenf nodları özellikle metastatik hani PET'te pozitif çıkan şeyleri tanıya göndermek adına ya da buralarda bazen lipomatöz lezyonlar boyun ağırlıklı yaptığımız oldu. Ama daha fazlası derini yani sese dair operasyonlar bizim şeyimizde olmadı. Ama ben de mesela trakeostomi açarken hani trakea cerrahisini de rezeksiyonlarını da kliniğimde yaptım. Ben hani sizler çok daha gençsiniz. Ben de nispeten emekliliğim geldi. Böyle Yok artık hocam. Yani siz de gençsiniz, ben daha gençim öyle söyleyelim. öyle tamam öylesi daha güzel. Ben isterseniz bize başka söylemek istediklerinizi sese dair, nefese dair. Benim aslında sorulara bakmadan evvel aklıma geliveren bu kanser hastalarında bizim hani sinire dokunduğumuz bazı kişilerde pneumonektomi, üst lobektomilerde dokunduğumuzda ameliyat sonrası ses kısıklığı olan mesela bir tane Müzehher Yasam'ın babasının vardı. Bunlar da ne yapsınlar? Sizin Marmara Üniversitesi'nde olduğunuzu duyurduk. Bu sorunu yaşayanlar eğer kendileri çözemezlerse lütfen Necati Hocama başvursunlar. Ama kendileri nasıl bir yol izlesinler? Hemen cevap vermeye çalışayım hocam. Hocam şöyle bir kere. Öncelikle ses telimiz
bizim nefes borumuzun hemen girişinde bir kapak gibi açılıp kapanıyor. Kapandığı zaman iki tane ses telimiz var ve aslında ses teli dediğimiz şey bir kas. Öncelikle bunu aklımızda tutalım. Ve her kas gibi, onu aynen kol kaslarımız gibi, her kas gibi onun çalışmasını sağlayan bir sinir var. Bu sinir beynimizin arkasından, kafamızın arkasından çıkıyor, boynumuz boyunca, guatr bezinin arkasından. Sonra da nefes borumuzun yanından geçip akciğerimizin önünden, şah damarımızın oradan geriye dönüyor ve ses telimize geri geliyor. Bu yolculuğu sırasında eğer ses teli ses teli siniri herhangi bir hasara uğrarsa bu ses tellerinden bir tanesi çalışmaz oluyor. Neler buna neden oluyor? Bir, az önce söylediğiniz gibi akciğer kanserinin kendisi veya akciğer kanseri için yapılan ameliyatlar. İkincisi, akciğer kanseri olmasa da akciğer bölgesinde çalışırken bazı ameliyatlarda var zarar görebiliyor. Boyun fıtığı ameliyatlarından sonra zarar görebiliyor. Evet. Ve sıklıkla da guatr ameliyatı sonrasında zarar görebiliyor. Bu zarara bağlı olarak iki şey olabilir. Bir, tek taraflı ses teli felci olabilir. Bunu çok daha sık görüyoruz. Bir de iki ses teli felci olabilir. İki ses teli felci, çift taraflı ses teli felci şimdi bir tarafa bırakıyorum. O nefesle ilgili ciddi bir problem. Onun sonrasında konuşuruz. Tek taraflı ses teli felci olduğunda, yani akciğer kanseri, akciğer ameliyatı, guatr ameliyatı ve boyun fıtığı ameliyatı sonrasında ses kısıklığı olduğunda sıklıkla olan durum ses teli felci. Felç kendi kendine nasıl şey gibi düşünün. Beyindeki felç gibi. Felç olduğu zaman vücudun onu kendi kendine iyileştirmesi dışında aslında bir tedavi yöntemi yok. Felcin geriye dönmesi anlamında. Beyinde de olduğu zaman aynısını yapıyoruz. Ama hiçbir zaman hastayı ayağı iyi çalışmıyorsa ayağı iyi çalışmayarak bırakmıyoruz. Sesinin daha iyi olmasını sağlayacak pek çok tedavi yöntemimiz var. Bu tedavi yöntemleri de tek taraflı ses teli felcinde yaklaşık 50 yıldır yapılıyor. 1970'lerde tanımlanmış. Ve biz yani bu tedavileri çok uzun zamandır yapıyoruz. Ses teli dolgusu aslında 1910'da ilk kez yapılmış. Yani bu aslında var olan ve yapılan bir şey. Ve aslında biz hastalarımıza ses teli dolgusuyla ve ses teli implantıyla seslerinin daha iyi olmasını sağlayabiliyoruz. Lütfen hastalarımdan ricam şu, sizin aracınızla da pek çok hastaya ulaşabileceğimi biliyorum. Eğer bu ameliyatlardan herhangi biri sonrasında ses kısıklığınız olduysa lütfen bu tedavileri yapabilen bir kulak boğaz hekimi bulun. Çünkü bu tedaviler var ama her kulak boğaz hekimi bunu bilmiyor. Her kulak boğaz hekimi bunu uygulamıyor veya önermiyor. Hastalarımıza sıklıkla şu deniyor. Hani ben de kendi camiamızda açıkçası bunun için çaba sarf ediyorum. Her duyduğumda içim parçalanıyor. Bunun tedavisi yok, böyle yaşayacaksın deniyor. Halbuki ne kadar yanlış. Yani Ben pek sizin çok şeyin tedavisi var. paylaşımlarınızla öğrendim. Çok Yani üzücü. benim Yani de hani ben bunun kendi hatam, eksikliğimiz olarak görüyorum yani. Hani ben ve benim gibi bu alanla uğraşan kişilerin eksikliği olarak görüyorum. Bizim daha fazla konuşmamız, daha fazla anlatmamız lazım ki bakın işte hani o paylaşımlar sayesinde sizin aracınızla da pek çok insanın, hastamızın haberi oldu bundan. Pek çok insanın etrafında, hayatında var böyle birileri. Ne yazık ki tedavisi yok denip geçiştiriliyor ama halbuki yani akciğer kanserinde bile artık akciğer kanserini tedavi ediyoruz. Hastalarımız yıllarca hastalıksız, hiç hasta olmamışlar gibi yaşıyorlar. Ama o hastaların o güzel hayatlarının geriye kalan günlerini ses kısıklığıyla yaşamak istemiyor. Ama bunun bir tedavisi var. Ne yazık ki pek çok hastamız bundan haberdar değil. İnşallah sizlerin desteğiyle daha çok kişi duyacak, daha çok kişi haberdar olacak. Bir de şöyle bir şey var. Yaşam sevincini alıyor. Konuşamamak, ifade edememek, belki bir şarkıya eşlik edememek. 3-5 günlük o ses kısıklığı günlerinde mecalini anlatamamak yaşam sevincini alıyor. Ve bir insanın yaşam sevincini elinden almış olarak yaşayacağı günlerinin olması, yani aslında düşünün, tabii ki doktora gidiyor hasta. Doktor çözümü yok dedi deyince zaten benim nefes anlatma olayım da ben eğer ki benim Somali'deki ölü ciğer canlanan hasta bana gelse bu ciğerden hiçbir şey olmaz. Bekleyin 2 yıl sonra torakoplasti ile çöktürelim. Çünkü o alan 6 litre püy boşalmış. Fibrotik, klasik bildiğimiz buydu. Ben orada yaşadığım için çalış, öksür, çalış, öksür. Tıbbi olarak şimdi inşallah olgusunu mu yapıyorum? Yani tıbbi olarak nasıl canlanır bu? Hani ameliyatla açamadığım ciğer hastanın kendinin çalışmasıyla açıldı. Bunu ifade etmek derdiyle nefes anlatmak yolculuğuna çıktım. Üzerine
bu koronavirüs enfeksiyonu gelince ben zaten 17 yıldır bu Triflov'u her türlü atelektatik, her türlü viral, bakteriyel, mikotik pneumonilerin hepsinde kullanmışım. Sanki Amerika'yı yeniden keşfetmişim gibi bir durum oldu ama yani yok, öyle yaptığım büyük bir numara yok. Yani her ameliyattan ben sağ pneumonektomiyi, ciğeri kesip çıkarmışım, veriyorum Triflo'yu. Yani bir de hocam şu cihazı deneyimlediniz mi hiç? Yok hocam, o ismi ne? Bu düet akapella diye bizim de Hmm. interstitial akciğer solunum yetmezliği olan hastalarda daha sonra ben size yazayım, şey yapayım. Bununla ses telinde özellikle çok daha, hatta buradaki KBBC arkadaşımla Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir çalışma grubu oluşturup şey yapacaktık. Dereceleri var buradan içeride. Şey gibi. Bunun dereceli paneli hocam, bu şöyle diyor, dereceli burası olanlar çok açılıyor. güzel. İçinde bir perde var ve devlet ödüyor bunu. Gerekli Gerçekten. endike hastalarda. Süper. Yaklaşık 1500-2000 lira civarında bu. Ama bunu derin nefes alıp akciğeri total ekspanse ettikten sonra yaptığımızda içerideki bir panele çarpıp tekrar vibrasyonu diyaframa kadar bütün karinaya dahil veriyor. Bronşektezilerde ve aslında daha çok ses telinde de muazzam sonuçlar Hocam çıkarabildiğini şöyle, düşünüyorum. hemen ben bilgi vereyim. Biz aslında bunu EMST dediğimiz bir cihazla yıllardır sağlıyoruz. Yıllardır derken işte 10-20 yıl. EMST de ekstra musküler terapi diye geçiyor. Şimdi tam kısaltmasını söyleyemedim. Sonuçta akciğerimizin etrafındaki kasları güçlendiren ve üfleyerek bir dirence karşı üflemeye dayanan bir tedavi. Aynı. Üflemek, daha doğrusu nefes vermek sesle ve konuşmayla daha ilişkili. Biz hastalarımıza hani içeriye doğru çekmeyi de egzersiz yaptırıyoruz. Sonuçta o da akciğer kapasitesini büyüttüğü için. Ama normalde dışarıya doğru verme kısmı aslında işte ses sanatçılarında, konuşmacılarda, öğretmenlerde ve ses problemi olanlarda kullandığımız şey. O yüzden de bir basınca karşı yapmak, dereceyi gittikçe arttırmak kesinlikle kullanılabilir. Hatta hani çok kısa bir şey söyleyeyim hazır nefes demişken. Biz bu tedavileri, işte bu EMST dediğimiz veya işte Triflov'u üfleme şeklinde kullanma tedavilerini Parkinson hastalarına veriyoruz. ALS hastalarına veriyoruz. Evet. Bunlar çünkü o hastaların yutmasını daha iyi hale getiriyor. Sadece nefes değil, yutmasını daha iyi hale getiriyor. Çünkü bir şekilde ses tellerine bir şey kaçtığı zaman onu güçlü bir şekilde atabilmek de yine bir şeyler vücudunuza ters giderken öğrenmeniz gereken ve daha iyi yapmanız gereken bir şey. Çünkü ses telleri bir nedenle görevini göremezse nörolojik problemler nedeniyle yutmanın güçlenmesi, öksürüğün güçlenmesi bizim için koruyucu. Öksürük aslında bizim için bizi koruyan bir şey. Bazen hani onun kronik olan durumlarıyla baş etmek zorunda kalıyoruz. Ben onların da tedavisini yapıyorum. Bir gün onunla ilgili bir bölüm yaparız isterseniz. Kronik öksürük uzmanlık alanlarından bir tanesi, çalışma alanlardan bir tanesi. Ama sonuçta bu nefes vermeyi ve bir dirence karşı nefes vermeye çalışmak bizim için önemli. Hatta ses sanatçılarında ve bazı ses kısıklığı hastalarında şöyle bir terapi yöntemimiz var. Biz buna semi-occluded vocal tract egzersizi diyoruz. Yani bu ses yolunun tıkalı olması durumunda. Hasta, çok basit bir yöntemini göstereceğim. Hasta ağzını kapatıyor. Diyor. Bunlardaki temel mantık şu: eğer bu yol kısmen tıkanırsa, semi-occluded öyle demek, yarı tıkalı demek. Eğer yarım olarak tıkalıysa, sizin az önce çok güzel şifahen söylediğiniz ama aslında bilimsel olarak kanıtlanmış olan şey şu: o hava basıncının bir kısmı geriye doğru gidiyor. Ses telinin yüzeyindeki o yumuşak dokuya bir masaj etkisi yapıyor. Biz ameliyattan sonra hastalarımıza bu egzersizleri veriyoruz. Çok basit. Bir pipeti ağzınıza alıp, küçük bir pipeti ağzınıza alıp ses çıkartmak, üflemek bile, ağzınızda ovarken konuşmak bile bu egzersizlerden bir tanesi. Ve bunları kesinlikle öneriyoruz hastalarımıza. Hani o şeyde merak ettim. Linkini de paylaşırsınız. Ben de edinip deneyimlerim. Şey yaparım. Bağlantıyı sağlarım. Bir de hep bu burun nefesi, hani hep bu vakte kadar dünya üzerinde kadim nefeslerde burundan al, işte 4, 3, 5, 8, 6 ağızdan büzerek ver şeklindeydi. Ama
Ben Aytu hocamdan, Aytu Altın'da bilirsiniz. O Tabii da tabii tabii. kokuyla ilgili çok Aynen. değerli bir hocam. E, Yine bu mecradan tanışıp İstanbul'da da kendisini ziyaret ettiğimde burundan vermenin çok çok daha büyük üstünlükleri, hani vibrasyonla sinüs, o konuya da hani bu daha Evet. düne kadar, çünkü pek çok insan evet işte dudaklarımızı büzerek aldık, bekledik, ağzımızdan verelim mi iddia ediyorduk ki oral florayı bence bozan ve sinüs havalanmasını da bozan bir şey. Sizden de o konuya dair birkaç bilgi alsak. Kesinlikle. Hocam öncelikle siz zaten söylediniz. Hani belki beni takip edenlerden dinleyenler vardır. Vurgulamak için söylüyorum. Hı hı. Nefes, ideal nefes burundan alınan nefestir. Burundan nefes almak biraz daha zor ağızdan almaya göre. Öyle olduğu için burundan almalıyız. Çünkü burundan bu işte o hafif direnç nedeniyle burundan nefes alırken akciğerlerimizin alt kısımlarını farkında olmadan daha iyi dolduruyoruz. Hiç özel bir şey yapmadan, yani özel diyafram nefesi çalışmaya bile gerek yok. Burundan nefes aldığımız zaman aldığımız hava daha geniş bir hava oluyor. Ağızdan aldığımıza göre. Ağızdan aldığımız hava daha kısa oluyor. O yüzden hastalarımıza mutlaka burundan nefes almayı öğretiyoruz. Ağızdan nefes almak bir tür bir alışkanlık. Hani burnunuz eğer tamamen kapalı değilse, ki pek çok hastamız böyle değil, tamamen kapalı değilse gerekirse hastalarımıza ağızlarına bir bant yapıştırıp 3 hafta boyunca bu şekilde yatmalarını istiyoruz uyku sırasında. Ve bu ağız hijyeni, çene görüntüsü, çenenin burunla olan ilişkisi, horlama, pek çok şey açısından daha sağlıklı olan ve o yüzden burundan nefes almalıyız. Burundan aldığımız nefesi yine burundan verdiğimiz zaman burundaki hava yollarını aktive ettiğimiz için yine pek çok açıdan da daha sağlıklı bir sonuç almış oluyoruz. Evet, ağızdan vermek egzersiz yaparken, yani bunun üzerine çalışırken ağızdaki akciğerlerimizdeki havanın tamamını boşaltmayı daha kolay yaptığı ve bir egzersize dönüştüğü için kullanılabilir. Yani o sırada kullanmanın hiçbir sakıncası yok. E, özellikle ağızdan nefesin tamamını bitirip burundan büyük nefesler almanın vücuttaki kortizol seviyesini hem anlık olarak hem de 24 saat boyunca düzelttiğini biliyoruz. O yüzden de bunu egzersiz olarak, meditasyon olarak, nefes terapisi olarak hastalarımızın yapmasını öneriyoruz. Ama günlük hayatta nefes burundan alınıp burundan verilir. Ağız nefes almak için uygun bir yer değil. Evet, yani ben diyorum, yani düşünsenize trombositlerdeki birkaç glikoproteini bile rastlantısal yaratmamış. Böyle bir burnumuzu rastlantı olarak şey yapmış olamaz. Başka aklıma gelen tek taraflı felç demişti ama aslında o soru içinde onu da yanıtladığınız gibi. Evet, yani tek taraflı felçle ilgili çok kısa şunu söyleyeyim hocam. Tek taraflı felcin 2 tane tedavi yöntemi var. Bir, ses teline dolgu yapıyoruz. Ben bu işlemi ameliyathane değil, poliklinik şartlarında yapıyorum. Hasta ayaktan geliyor, ses teline boyundan bir iğne yapıyoruz. Hastamız yürüyerek çıkıp gidiyor. Herhangi bir sakinleştirici bile vermeden yapabiliyoruz. Ama hani poliklinik şartlarında yapamayan kulak maması hekimleri arkadaşlarımız ağızdan girip de yapabiliyorlar bunları. O da olabilir, hiç fark etmez. Temel mantık şu: ses telinin bir tanesi çalışmıyor, bir tanesi hareket ediyor. Biz çalışmayan ses telini şişmanlatmaya çalışıyoruz. Aynen dudak dolgusu gibi. Aynı maddeyi kullanıyoruz zaten. Ses telini büyütüyoruz. Büyütünce diğer ses teli, çalışkan ses teli, tembel ses teline değebiliyor. Değince hangisinin çalıştığı hiç önemli değil, ses çıkıyor. Ses teli dolgusu geçici etkiye sahip. 6 ila 9 ay kadar, 1 yıl kadar etkili. Ama geçici olması hiç problem değil. Etkisi geçtikten sonra hastamız eğer ameliyat olmak isterse, kendisini ameliyat hazır hissederse boyundan bir ameliyatla ses teli implantı yerleştiriyoruz. İmplantın mantığı yine meme implantı gibi. Memeyi, ses telini büyütmek üzerine. Daha büyük hale getirmek üzerine. Herhangi bir riski yok. Ses telinin kendisine dokunmuyoruz çünkü bunların hiçbirinde. Sesi kaybetme, daha da kötüye gitme ihtimali yok. Ses hep daha iyi oluyor. Hatta bu ameliyatları uyanık yapıyoruz. Hastamız uyanıkken o implantı koyuyoruz. Çünkü o sırada sesini dinlememiz gerekiyor. Ne büyüklükte koyacağımızı öyle biliyoruz. Şey gibi, beyin cerrahinin hani o aynen o açık ameliyatlar gibi. Çok keyifli. Hastanın uyanık olması, işte sohbet ederek ameliyat yapıyoruz yani. Ama bazı hastalarımız işte o sırada kemoterapi alıyor oluyor. Akciğer, yakın zamanda akciğer ameliyatı olmuş oluyor. İmplant olmak istemiyor. Yani ameliyat olmak istemiyor. Ameliyathaneye girmek istemiyor. 2-3 kez, 4 kez, 5 kez ses teli dolgusu yaptığımız pek çok hastada var. Ama burada
yöntemin ne olduğunu tabii doktorunuza bırakmak en Bireysel. önemlisi. Her Önemli hasta olan şey özel. ses teli felci varsa, herhangi bir ameliyat sonrası ses kısıklığı gelişmişse bunun bir tedavisi var. Bunu bilmeyin, hastalarımızın bunu bilmesi, doktor arkadaşlarımın bunu bilmesi benim için yeterli. Ben hikayenizde poliklinikte hemen yapıp gönderdiğiniz birini görünce hay dedim ne kadar güzel, ne kadar çok hasta sıkıntıyla yaşayarak bu sorunu geliyordu. O yüzden hani göğüs cerrahide aslında mesela kongrelerinde belki daha çok bu konuyu komplikasyonlara dair hani Kesinlikle hocam. Yani her branş göğüs kendi toplantısını yapıyor ya, aslında organlar öyle branş ayrılmıyor. Hepsi birlikte çalışıyor. çok daha Biz holistik. daha önemliyiz Yani demiyor. Marmara Üniversitesi'ndeki göğüs cerrahi ekibimiz hani sağ olsun hani ben onlarla çok beraber çalışıyorum. Çok büyük, çok güzel bir ekipte. Hani onlar biliyor, onlar haberdar. Bir şekilde onlar aracılığıyla onların arkadaşlarından da bazıları biliyor ama kesinlikle hani böyle diğer branşların toplantılarında aslında bu tip şeyleri paylaşmak, bir araya gelmek çok daha iyi olur. Ne yazık ki tabii bu branşlaşmalarımız o kadar fazla ki işte hani yani bırakın kulak burun boğaz, işte kulak burun boğazın alt branşlarından, göğüs cerrahisinin alt branşlarından bahsediyoruz. Yani birbirimizi görmek, bir arada bulunmak güçleşti. Yani gerçekten çok üzücü. Yani hani bir göğüs cerrahiyle bir kulak burun boğazcı neden bir toplantıda bir araya gelemiyor ve bu hani bu tüm branşlar için geçerli. Yani ben geçmeyen öksürüğe baktığımı yani hastalarıma söylüyorum, arkadaşlarıma söylüyorum ama o kadar. Onunla sınırlı kalıyor. Neyse ki işte hani bu sosyal medya, internet biraz daha hani bu ilişkileri başka açılardan mümkün kıldı. İşte sizinle tanıştık ne güzel. Aynen. Hani buradayız şu anda. Bu Sağ olun sayede biraz valla. oluyor ama Kızmadınız ben de bize. katılıyorum size. Yani bu ortak toplantılarımızda konuşmak, bunlardan bahsetmek lazım. Yani bizlerin de sizlerden mesela sadece histamin bütün vücudun o sapıtmış mast hücresi bütün vücudun bütün reaksiyonlarını aslında yönetiyor ve değiştiriyor ama biz onu kontrol etmeyi, histamine hangi branş bakacak? Şimdi hani göğüs cerrahi de ilgilendiriyor öksürükle. İşte sizi ilgilendiriyor, dahiliyeyi ilgilendiriyor, endokrini ilgilendiriyor, göğüs hastalıklarını ilgilendiriyor. Velhasıl aslında bütüncül ve kombine çalışma herhalde en iyisi olacak. Ben izninizle sorulara bakacağım. Diş kaybı sesi ve dil hareketine engel midir? Tabii ki. Sonuçta az önce bahsettiğimiz gibi biz ses tellerimizle üretiyoruz ama burnumuzla, sinüslerimizle, dişlerimizle, dudaklarımızla, dilimizle, çenemizle, yüzümüzün şekliyle şekillendiriyoruz. O yüzden herkesin kendisine ait bir parmak izi gibi, hatta parmak izi olarak kullanılan bir sesi var. Bu sesin bu kadar farklı olmasının nedeni o. Dişinizin üstünde, yani bir dişinizin kaybı bile sesinizin tınısını değiştirir. Sesinizi kaybetmezsiniz ama sesi çıkartma şekli değişir. O yüzden de hani diş sağlığı da sesi iyi şekillendirmek için önemli. Diş sağlığı, ağız sağlığı. Başlarda, üstlerde bir soru geçti. Bu ses tellerinden ameliyat oldum. Ödem vardı ama sesim hala çok kalın demiş. Şimdi bu ses teli ödemi denen şey, hastamızın neyi sorduğunu tahmin ettiğimi düşünüyorum. Hastalara sıklıkla sigaraya bağlı olan ses telindeki değişikliğe ses teli ödemi olarak ifade ediliyor. Bu hakikaten de bir ödem aslında. Renk ödemi dediğimiz tıbbi ismi bu. Ses tellerinin tombullaşması, adeta ben hep öyle anlatıyorum hastalarımıza, kıyafetlerinin bollaşması gibi. Biz o bolluğu gidermek için ameliyat yapıyoruz. Bazen de ameliyat istemeyen hastalara poliklinik şartlarında burundan girip ses tellerini lazerle, aynen vücuda yapılan lazer gibi küçültüyoruz daha küçük olanlarda. Yani tabii ki hastamızın özelinde muayene etmek, neden devam ettiğine bakmak lazım. Ameliyat yeterli gelmemiş olabilir. Ama tabii şunun altını çizmek gerekiyor. Sigaranın sese yaptığı pek çok kötülük var. Sesin kalınlaşması bunlardan bir tanesi. Ameliyat olsa bile hastalarımız sigara içmeye devam ederse sesleri yeniden ödemlenir. Bu durum tekrarlar. O yüzden hazır hani sesle ilgilenen ve nefesle ilgilenen biri bir aradayken altını çizelim. Hani sigaranın herhangi bir şeklinin herhangi bir durumda kabul edilebilir olma ihtimali yok. Yani
Bir kere burada anlaşmamız gerekiyor. Artık hani bu çağda sigaranın bırakılması ile ilgili pek çok yöntem var. Bırakmak isteyen birinin bırakabileceğine eminim. O yüzden de eğer Ama böyle bir hocam probleminiz varsa ben 2 tane içiyorum. Günde sadece 1 tane yarım söndürüyorum. Var. yani Yani ne benim güzel, o için zaman bırakmak çok biliyorsun. kolay. Yani o yarımı da bırakın işte, hani madem öyle Ben hani aslında hocam benim sigara eşittir zehir videom var. Orada nasıl tercihimi değiştirdiğimi anlatıyorum. Ben bırakmalarını da istemiyorum. Ben tercihlerini değiştirmelerini istiyorum. Nasıl ki şimdi bu çayı içiyorum. Bu işte Melisa çayı. Nasıl ki porçözü bardağa doldurup içmiyorsam tercihin değiştiğinde sigarayı da yani akapellayı yapmak varken sigarayı tercih etmiyorsun. Trifloyu yapmak varken sigarayı aslında nefeslenmek istiyorlar stresi yenmek için ama bunu idrak edemiyorlar mı diyeyim. Hani farkında değiller. Nefes almadığımızın farkında değiliz hocam. Yani ben bunu bildiğimi zannediyordum. Ben 1 yıldır palyatifte çalışıyorum. Her sabah vizitte öyle ağır durumda hani biliyorsunuz palyatifin hastaları gerçekten çok ciddi hastalardır. Ve o kadar uzun süredir o kadar yüzeyel nefeslerle adeta 10 cc nefesle yaşıyor ki insan inanın nefessizlikten ölmek çok zor. Hani hastalıklar çıkıyor ve katabolizmaya doğru kronik yetmezliklere doğru gidiyor hastalar ancak nihayet buluyor palyatifin hani ağır var olan hastalıklarla. O yüzden e, yani o zor sıkıntılı durumlar olmadan tercihlerini değiştirip kendi hayatlarını aydınlatmaları herhalde en güzeli sigara konusunda. yani çeşitli yöntemler var. En etkililerinden bir tanesinin hani altını çizmek lazım. Hastalarımız bazen bilimsel olmadığı için bazen bunlardan kaçınıyor. Hipnoz çok etkili yöntemlerden bir tanesi. Hipnoterapiyi hani layıkıyla yapan bir terapist bulduklarında mutlaka hipnoterapiyle sigara bırakmayı da denesinler. Evet. Hipnoterapi hani çok bilinen, artık kabul gören, çok da yaygın olarak psikiyatride kullanılan bir şey. Aynen. O yüzden hani onu da altını çizmek isterim. Bazen hastalarım soruyor. Ya işte hipnozla sigara bırakılır mı? Böyle bir şey var mı diye. Kesinlikle var. Hani Evet. pek çok yöntem gibi o da çok etkili bir yöntem. Ses telleri üzerinde nodüle bağlı ses kısıklığı için tedavi nodüllerin alınması şeklinde midir? Mutlaka. Güzel. Şimdi ses teli nodülü dediğimiz şey. Şimdi bu durumu ikiye ayıralım. Bir, doktorlarımız, kulak burun boğaz doktor arkadaşlarımız ses telindeki pek çok şeye ses teli nodülü var diyebiliyor. Hastayı anlatabilmek adına. Kiste, polibe, bazen Reinke'ye, yani o sigara ödemine. Bunların hepsine sizde nodül var denebiliyor. Şimdi o yüzden de hani nodül var dendiği zaman bu ses teli nodülü anlamına gelmiyor. Anladım. Eğer gerçekten ses teli nodülünüz varsa ses teli nodülünün tedavisi, ses terapisi. Herhangi bir ameliyata ihtiyaç yok. Bazen nodül çok uzun zamandır varsa ses teline küçük bir kortizon enjeksiyonu yapıyoruz. Steroid enjeksiyonu yapıyoruz. O daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. Ama onun dışında ses terapisi pek çok hastaların %95'inin iyileşmesini sağlıyor. Ama diğer nodül tipleri ise, daha doğrusu işte hani nodül deniyor ama polipse, kistse, başka bir şeyse, bazen kanser de olabiliyor o nodüllerin altından. Tam iyi değerlendirilemediği zaman göz ardı edilebiliyor. O zaman onları ameliyatla tedavi ediyoruz. Benzer bir durum reflü için geçerli. Hastalarımıza ses kısıklığıyla doktora gidiyorlar ve onlara sende reflü var deniyor. Ama pek çoğunda aslında reflü yok. Hani reflü böyle her türlü kötülüğün anasıymış gibi bulunan ve tedavi edilmeye çalışılan bir şey haline geliyor. İşte özellikle asit baskılayıcı tedavilerle tedaviler ediliyor. Yani hiç sevdiğimiz bir şey değil. Hiç de istediğimiz bir şey değil. Yani o tedaviyi ben açıkçası kendi rutinimde de mümkün olduğunca kullanmıyorum. İlk seçenek olarak kullanmıyorum en azından. Reflünüzün eğer reflüye bağlı ses kısıklığınız varsa, eminim sizin şu andaki dinleyicilerimiz arasında da vardır. Reflüm var en azlar. O zaman reflü tedavisiyle sesin iyileşmesi lazım. Eğer reflü tedavisi oldunuz veya reflüye yönelik diyetten uyguladınız ve sesiniz düzelmediyse o zaman reflünüz yoktur. O zaman hani o yoldan artık çıkıp kendinize başka bir yol aramaya başlamanız gerekiyor. Üçüncü durum bu şekilde. Yani bir nodül, iki reflü, üç faranjit.
hastalara, öğretmenlere özellikle Evet. çok sık söylenen şey, sende paranjit var, al bu antibiyotiği. Halbuki ses telleri iltihaplanabilir mi? Evet. Antibiyotik verebileceğimiz düzeyde iltihaplandığı oluyor mu? Evet. Ama dürüst olmak gerekirse, ben sadece ses hastalıkları gören biriyim neredeyse. Ses sıklığı nedeniyle antibiyotik verdiğim hasta sayısı yani yılda belki 5'tir. Bu kadar az aslında. Yani yılda belki 2000-3000 sadece ses kısıklığı hastası görüyorum. Yani bunlardan 5 tanesine belki antibiyotik veriyorum. Ses kısıklığı antibiyotik gerektiren durumlarda sıklıkla ortaya çıkmaz. Ses kısıklığınız için antibiyotik aldığınız zaman sesiniz daha iyi olmaz. Grip nezle olduğumuz zaman sesimiz kısılabilir ve bu aslında kendiliğinden iyileşen bir durumdur. O dönemde sesimizi biraz dinlendirmek lazım. O kadar. Ama eğer sesini sık kullanan biriyseniz, konuşmayı seven biriyseniz, gürültülü yerlerde çalışıyorsanız, öğretmenseniz, avukatsanız, doktorsanız veya çağrı merkezi çalışanıysanız, o zaman çok konuşmaya bağlı, sesiniz kısılır. Ses tellerimiz, dediğim ya, bir tür kas ve her kas gibi o da belli bir çalışma sonrasında yoruluyor. O yorulmanın sonucunda ses kısıklıkları olabiliyor. Burada eğer bu tip bir işiniz varsa ve bir nedenle size faranjit denmişse, bilin ki aslında faranjitiniz olmayabilir ve ses telinizde başka bir problem gelişiyor olabilir. Mutlaka ses hastalıklarıyla ilgilenen bir kulak boğaz hekimine başvurun. Evet, hani sonuçta genel kulak boğaz tababeti içerisinde her hekim arkadaşımız bu kadar özelleşmiyor tabii ki bu alana. O yüzden de hani bu düzeyde hakim olmasını beklemek de bir tarafıyla haksızlık. Ama eğer probleminiz o alanda uzmanlaşmış birinin verdiği öneriyle düzelmediyse, o zaman daha uzmanlaşmış birine bir şekilde başvurmak lazım. Pek çok şehirde sesle ilgilenen bir kulak boğaz hekimi arkadaşımız var. O yüzden de yani arayıp bulmak lazım. Nasıl arayıp sizi buluyorlarsa Rüya Tabii. Hocam. Yani bir de bazen yani zihin körleşiyor mu diyeyim. Başka açıdan hepimiz insanız nihayetinde. Farklı bir yaklaşımla değerlendirmek. İşte mikrobiyom, belki mikrobiyom florasında bir değişiklik. Özellikle son dönemde ağız içi ve hatta akciğer sağlığına bile etki ettiği, işte bir Lactobacillus salivarius, K2 sucu, hani suçları değiştiğinde, ki ben geleceğin hani mikrobiyom tedavileriyle çok geniş yer bulacağını düşünen bir insanım. Bir de bakteri bazen değiştirebiliyor cilt florasını, ağız florasını. O yüzden içimizde de değişim yaşayan bir canlı beden olduğumuzu hiç unutmamak gerekiyor. Hocam çok haklısınız. Ben hastalarıma hep bunu söylüyorum. Hani ne yapalım dedikleri zaman hep son cümlem bu oluyor. Sesimiz vücudumuzdan ayrı bir yerde değil, ayrı bir şey değil. Vücudumuz bir enstrüman. Bu enstrümanın çıkarttığı şey sesimiz. Vücudunuz sağlıklıysa sesiniz de sağlıklı olur. Vücudunuz, o yüzden de hani hep böyle güzel insanlarla güzel zamanlar geçirin, güzel şeyler yiyin, güzel şeyler yapın diye hep öğütte bulunuyorum hastalarıma. O yüzden eğer bağırsak floranız iyi değilse bu sesinizi de etkiliyor. Doğrudan dolaylı olarak bir şekilde etkiliyor. Ruh haliniz etkilediği için etkiliyor. O yüzden hani yani beden sağlığı, ses sağlığıyla çok ilişkili. Pozisyonumuz çok ilişkili. Yani bunlar bu kadar Aynen. ilişkiliyken yani Dikkat en basit örneği gerekiyor. hastalarımızın hepsi hak verecektir. Sırt üstü yattığımız zaman sesimiz değişir. Yani o yüzden sırt üstü yatarken yani yatıyor musun diye hemen anlarız o sesi. Çünkü o havanın şeklini değiştirdiği, akımı değiştirdiği için hemen sesin tınısı, tonu değişir. O yüzden vücudumuz her şekilde sesimize etkiliyor. O yüzden vücudumuza iyi bakacağız eğer sağlıklı bir ses istiyorsak. Başka? Kemoterapimde bir hafta su diyemedim. Nefesim çok zorlandı. Triflo ile rahatladım diye. Ne güzel. Çok sevindim. Sese dair başka. Ses terapisi yapıyorum. Felç için faydası olur mu demiş Savaş Bey. Çok güzel. Şimdi şöyle, ses terapisi dediğimiz şey ses tellerini çalıştıran bir egzersiz. Aynen felçte olduğu gibi bu egzersizlerde sesin var olan ses tellerini daha iyi kullanmamızı sağlıyor. Eğer ses tellerinin arasındaki açıklık azsa o zaman egzersizler, yani bu kasları nasıl konumlandırdığımız sesin iyi çalışmasına etkili oluyor. Ama eğer aralık fazlaysa bu aralığı sadece egzersizle kapatamıyoruz.
O zaman buraya destek olmamız gerekiyor. Anladım. Öyle hastalarımızda eğer ses kısıklığı fazlaysa, ses teli bir ameliyat sonrasında ses kısıklığı fazlaysa, ses teli felcine bağlı şiddetli bir kısıklık varsa o zaman bunu mutlaka destekleyip öyle tedavi etmemiz gerekiyor. Yani Hızlandırmak ses terapisini, için. yani dolgu artı terapi, implant artı terapi veriyoruz bu hastalarımıza ki var olanı daha iyi kullansınlar. Terapi her zaman bizim için hani bir tedavi aracı ama ses teli felcinde hani açık konuşmak gerekirse dünyadaki yaklaşım aradaki mesafe az bile olsa dolgu çok etkili ve çok pratik olarak yaptığımız bir şey olduğu için dolguyu her halükarda yapıyoruz. Ek olarak terapi veriyoruz hastalarımıza. Ses teli nakli kadavradan yapılıyor mu diye doktor arkadaşımız sordu. Çok güzel bir soru. Şimdi orada tabii iki problem var. Bir tanesi yani gırtlak nakli. Bunun üzerine çok çalışılıyor. Evet. Ve yapması çok zor bir şey. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü ben ses teli sinir nakli yapıyorum. Ses telinin güçlü yere gelmesi için özellikle doğrudan kesilmiş de çok etkili oluyor. Ama sinir nakli yaptığımız durumlarda bile ses telinin hareket etmesini sağlayamıyoruz. O yüzden gırtlağın tamamını nakletmek çok zor bir iş. Evet. Bu birincisiydi. Ses telinin kendisini kaybettiğimiz zaman ne yazık ki kadavradan veya başka bir yerden alıp yerine koyamıyoruz. Genelde oraya başka bir dokuyu getirip ya bir kası ya bir implantı bir şeyi getirip orada bir kapanma sağlamaya çalışıyoruz. Ne yazık ki şimdilik nakil yok ama bu konuda hatta bizim de kendi klinikte yaptığımız bir çalışma var. Yani oraya başka bir dokuyu getirmek ve oradaki dokuları yeni teknolojik, biyolojik olarak da biyoloji alanındaki gelişmelerin katkısıyla canlandırmaya çalıştığımız bazı teknikler üzerine çalışılıyor. Ama şimdilik mümkün değil. Ama hani bu soruya belki 5 sene sonra, 10 sene sonra farklı cevap vereceğiz. Ama Belki nakil dışında yöntemler var. Bizim hani özefagusta yaptığımız gibi bağırsağı getirip de yemek borusu yapıyoruz ya torakal yerleşimli özefagus seyahalarda. Evet. Belki de benim bir larenks seyahalı yakınımda yüz nakli yapan Ömer abi, biz birlikte, ben Akdeniz Üniversitesi ihtisaslıyım. O yeni yemek borusundan belki hani onun içine bir aparat gelişirse sabitlenip otomatikman aparat hani ses işini görür. Öyle bir şeyler geliştirilebilir. Şu an hani çok güzel bir soru hocam. Şimdi şöyle. Total larenjektomi yapılan yani gırtlak kanseri nedeniyle hastalarımızdan gırtlak kanseri nedeniyle ses telleri tamamen çıkmış hastalarda, sesleri hiç olmayan, gırtlağı hiç olmayan hastalarda nefes borusuyla yemek borusu arasına küçük bir ses protezi yerleştiriyoruz. O akciğerlerimizden gelen hava, bunun önünü kapattığımızda akciğerlerimizden gelen hava yemek borusuna gidiyor ve yemek borusunu titreştiriyor. Bu bizim gırtlak kanserli hastaların konuşmasını sağlamak için kullandığımız çok temel ve çok yaygın bir tedavi yöntemi. Hatta şöyle söyleyeyim, yani çok ilginçtir. Bu gırtlak kanserinin yapılma ameliyatı 150. yılında. Bu sene 150. yılını kutluyoruz. Gırtlak kanseri ameliyatının. Ve bu ameliyat ilk yapıldığında bile ses protezine benzeyen bir şey konmaya çalışılmış. 150 yıl önce. Bu var zaten ve kullanıyoruz da. Hani her cerrahi sırasında takılmayabiliyor. Veya gırtlak kanseri ameliyatı her yapan yer bunu çok aktif takmıyor olabilir. Ama gırtlak kanseri olmuş ve gırtlağınızın tamamını kaybetmişseniz, sesiniz çıkmıyorsa mutlaka bunun için başvurun. Ses protezi sesin gayet de güzel çıkmasını sağlıyor. Benim dernek başkanlığı yapan, işte polislik yapan gırtlak kanserli hastalarım var. Yani o yüzden bu çok mümkün. Benim hastalarımız yapmıştı. Protezi vardı. Yutma sıkıntılı olunca yeni yemek borusu için o hastalarda da hocam aklınızda olsun, kendi yakınınız için söylüyorum. Ameliyattan sonra 6 ay sonra eğer oraya bir bağırsaktan veya başka bir yerden yemek borusu yapıyoruz. Bizim kliniğimizde de böyle çok ileri hastalıklarda. 6 ay geçtikten sonra ses protezi takılabiliyor. Öyle takılıydı ses protezi. Değiştirilip yapılsın diye MET çıktı. Sonra operasyon öncesi PET-CT'de rahmetli oldu. Nur içinde yatsın, rahmet istedi.
Katı yemek, mesela döner gibi yemek yerken yutkunamıyorum. Güç neden olur. O çok geniş. Yani bakmak lazım. Yani bu yemek Yani boru yani B12 eğer bu eksikliğinden. bu durum var ve gittikçe kötüleşiyorsa mutlaka bir değerlendirmeden geçmeniz lazım. Yemek borusu kanseri olabilir. Yemek borunuzun altında problem olup üstünde zorluk hissediyor olabilirsiniz. Ama mutlaka bir kulak, burun, boğaz ve bir göğüs cerrahisi, göğüs cerrahları arkadaşlar da Rüya Hocam da Hı hı. belki bulunmuştur, yapmıştır. Yemek borusu kanser tedavisi yapılıyor. Mutlaka bir şey var mı diye bakmak lazım. Kanser dışındaki nedenler de esas benim alanıma giriyor. Öyle söyleyeyim, yemek borusu Evet. kanseri dışında. Bazen yemek borusunun girişindeki kaslar fazla kasılı oluyor, fazla sert oluyor. Onları da ağızdan girip oraya bir botoks yapıyoruz. Bir kere yapmamız bile yetiyor. Veya bazen balonla genişletip açıyoruz. Hastalarımızın Ve daha iyi yutmasını e, sağlıyoruz. akalazya hani türü şeyde alt uca müdahale etmiyorsunuz herhalde. Altta bir müdahale etmiyoruz. Üst Aynen. taraftaki. Üstte. Geğirememe sendromu diye bir hastalık var. Duymuşsunuz Evet. işte. Ona Hı ona hı. müdahale edebiliyoruz. İşte bu oradaki özellikle yaşlı hastalarda çok oluyor. Yemek borusunda bir oradaki o bir kas aslında. Yemek borusunun girişinde Hı kocaman bir hı. kas var. Bir yemek yerken açılıyor, kapanıyor. Bu kas eğer büyümüşse, daraltmışsa o hastalar katı gıdaları yiyemiyor. Bazen ışın tedavisine bağlı oluyor. O zaman Hı burayı hı. genişletecek şekilde bir Teşekkürler. balonla genişletme veya botoks yapmak gibi veya bazen de kası ağız içerisinden lazerle kesmek gibi ameliyatlarımız var. Onları yapıyoruz. Ama mutlaka tedavisi var. Önemsemek lazım yutamamayı. Yutmak da en az nefes almak, konuşmak kadar önemli. Aynen öyle. Şimdi Aygül Hanım, trifilo akciğer nefes haricinde hangi organlara diyor? Kanınızın gittiği her organda. Yani dişinizden tırnağınıza kadar diyorum ben. Bedava ozon terapi. Aynen öyle. Yapın, şifalanın diyorum. Nasıl ki işte ses telinin geliştirilmesi, aynı şey akciğerdeki alveol duvarındaki o tübüler fibril dokular, sürfaktanın salınmasından bütün alveol duvarına kadar muazzam etkileri var. Ama inşallah herkes rutinine dahil edecek. Rutinine dahil etmeden de çok fazla anlaşılmıyor. Yani bir gün yapıp bıraktığında aman yaptım ne oldu falan oluyor. Aslında etki işte o damlanın göl olması, göllerin deniz olması, okyanuslara ulaşması etkisi. Çok teşekkür ediyorum. Rica hocam benim. Yurt dışlarından böyle Estağfurullah hocam. biraz Ben de zor çok mutluyum. bağlanmış ama ve inşallah bütün izleyenler ses sorunu yaşayan, sese dair kulak burun boğaz probleminde aşamadıkları, çıkmaz, çözemedik dedikleri bir şey olursa size başvursunlar. Seve Çok seve hocam. ben teşekkür Instagram'dan da ediyorum. yazabilirler. Oradan da cevap vermeye çalışıyoruz aktif olarak. Bir Canlı şekilde yayını kaydedeceğim. Bütün tekrardan dinleyebilirsiniz. Hepinize şifa olsun efendim. Kendinize iyi bakın. İyi iyi akşamlar diliyorum. Çok akşamlar hocam. teşekkürler. Tekrardan hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun.